Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Bununla güzel ve kolay bir model başlayacağım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 olması gerekiyor. Yani her model şöyle 6 ilmekten oluşuyor. Daha sonra da en sonuna 5 ilmek ekleyeceğiz. İlmeklerimizi tamamladıktan sonra yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Evet, en sonuna da 5 ilmek ekledim. Şöyle iki model üzerinden anlatıyorum. Şimdi lastik yapacağım. Bir ters, bir düz lastik başlayacağım. Yapacağımız örgüye göre lastiğini tercih edebilirsiniz. Yani haroşa lastik yaparsınız, bir ters, bir düz lastik yaparsınız. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o lastiği kullanarak bu modeli kurabilirsiniz. Şöyle bir ters bir düz lastik olarak birkaç sıra tamamlayacağım. Şöyle lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamladık. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. İki sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek düz. Daha sonraki 3 ilmekte de şöyle artırma işlemi yapıyoruz. İlmeğimi ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. İlmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar ördüm. İlmeği bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Buradaki 3 ilmeği bu şekilde çalıştık. Arada 3 düz ilmek, 3 düz ilmek ördüm. Sıradaki 3 ilmeği yine artırma yapıyorum. Bir kez ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra bir kez daha ördüm ilmeğimi. Bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm ve sol şişimden çıkardım. Üçüncü ilmeğimi de aynı şekilde yaptım. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmeği böyle artırma yaparak ördük. Sıra sonunda 3 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeği. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek tersimiz var. Ters olarak örüyoruz.
3 ilmek ters. Sırada bu üçlü ilmeklerim var, artırma yaptığımız. Bakın bunun üçünü bir aldım. 1, 2, 3. 3 ilmeği bir aldım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ilmeği bir aldım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Buradakini de aynı şekilde yapıyorum yine. 3 ilmeği bir aldım. Düz örerek kestim. Bakın ön yüzünde şöyle bir görüntümüz oluştu. Arada 3 ters ilmek. 3 ters ilmekten sonra 3 düz örüyoruz ama şu üçlü üçlü alarak şu artırma yaptığımız ilmekleri üçlü üçlü alarak düz örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bunları üçlü üçlü alarak kestik. Tek ilmeğe düşürdük. Sıra sonunda 3 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeği. Evet. Şöyle. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Modeli kaydıracağız. Evet. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Yedinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın şimdi burada modeli kaydıracağım için öndeki hemen sıra başındaki 3 ilmeğe şu artırma işlemini yapacağız. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi bir kez ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm ve şişimden çıkardım. 3 ilmekte aynı işlemi tekrarlıyoruz. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde ördüm. Üçüncü ilmeğimi de bir kez ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten bakın 3'er tane ilmek çıkardım. Şimdi burada 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek düz ördüm. Bir sonraki boşluğa geçince yine artırma işlemi. Şöyle ilmeğimizi önce düz örelim. Şişimizden çıkarmadan bir artırma. Tekrar düz örerek şişimizden çıkartalım. 3 ilmeği de böyle artırma yaparak örelim. Daha sonra 3 düz ilmek. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, bir artırma yaptım. Daha sonra tekrar ördüm ve sol şişimden bıraktım ilmeğimi. Sıra sonunda 3 ilmekte bu işlemi uygulayalım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın modeli kaydırmış olduk. Şu aradaki boşluklara kaydırdık. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimiz üçlü üçlü gruplar halinde şöyle. Bunun üçünü bir alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğin üçünü bir aldım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu üçlü ilmeğin hepsini bir aldım. Düz ördüm. Kestim yani. 3 ilmeğin üçünü bir aldım. Düz ördüm. Bakın ön yüzünde şöyle kabarıklar oluştu. Arada 3 ters ilmeğimiz var. Yine ters örüyoruz. Şöyle. Sıradaki 3 ilmeğimin üçünü bir aldım. Daha sonra düz ördüm. Kestim yani. Üçlü ilmeğin üçünü bir aldım. Düz ördüm. Üçlü ilmeğin üçünü bir aldım. Düz ördüm. Bunları keserek tek ilmeğe düşürdüm. Arada 4 ters ilmek.
Sıradaki üçlü ilmeklerimizi üçlü üçlü alarak düz örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri tekrar arka yüzünde kesiyoruz bu şekilde. Daha sonra kenar ilmeğini de düz örerek 8. ve son sıramı tamamladım. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi bir kez daha model kurulacak olursa şurada birinci sırada bir düz arka yüzünde ters ördükten sonra şu birinci yani üçüncü sıra yapıyoruz. Hep bu 8 sıranın tekrarını yaparak modeli devam ettireceğiz. Kabartmalı şöyle güzel gözüken bir model. Bir parçada daha önce hazırladım. Hemen onu da göstereyim. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Aynı ipten kullandım. Aynı kalınlıkta şiş. Burada da hazır lastik uyguladım. Şöyle. Kanalımda var bu lastiğin anlatımı. Eğer bulamazsanız çünkü çok aşağılarda kaldı. Linkini atabilirim. Yorumlarda yazarsınız. Modelin arka yüzü de şöyle. Bakın model şöyle kabarık kabarık görünen güzel hem de yapımı kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde. Hatta birkaç renk iplerle de kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.